O halde sıradaki hikayemizi Özben anlatıyor. Merhaba tekrar herkese. Geçen hafta Kaan beni aratmamış aradığım kadarıyla. Söylemeden geçmiş. Yani kameranın arkasında gördüğün kadarıyla böyle. Kaan'ı bak evet 2 hafta şey olunca böyle 2 hafta arka arkaya hikayeler sıkıntıya gelince beklemeye alıyoruz. Cezalı. Bugün de Kaan yok. Bugün Kaan... sonra. Hayır kamera arkasında dedim bak. Kaan komple bugün. Sebebini anlatmıyorum çok korkunç. Sendeyiz. Ben Öldüm. bu hikaye serilerine başladığımızdan beri düşünüyorum. Çünkü herkes buranın karşısına gelip de benim başımdan böyle bir olay geçti diye anlatıyor. Benim hayatımdan hiç mi paranormal bir olay geçmedi diye. 1,5-2 aydır düşünüyorum ben gerçekten. En son, şimdi kedisi olanlar bilir. Kediler böyle görünmez şeyleri izleyen yaratıklar. Ne olduğunu görmediğiniz yerlere böyle kilitlenip sizi gelen yaratıklar. Yatağa geliyor böyle Seni sabah. çok iyi Evet. Yani sabah geliyor yatağa böyle miyav miyav. Ne oldu yavrum? Bir şey yapmayacak mısın bu konuda deyip gidiyor. Rahatsız hayvan. Evet, bunu benim 2 tane kedi büyüttüğüm için şimdiye kadar çok alışkınım aslında buna ama kedimin aşırı yaptığı ve üst üste çok acayip bir şekilde yaptığı bir gün vardı. O günü ben hala unutmadım. Bilgisayar oynarken bir gün bilgisayarım salonda ve şeyin yanında, kapının yanında hemen. Kedi de şeyde yatıyor, koltukta yatıyor. Yani bilgisayarım burada, koltuk burada, kapı burada. Sıralama bu şekilde. Koltukta yatıyor, koltuktan kapıyı görebilmesi mümkün değil hayvanın. Uyurken bir de sırt üstü uyuyor, o kadar derin uyuyor. Ondan sonra sıçradı, kalktı, patinaj yaparak koştu şeyin ortasına, salonun ortasına kapıyı izlemeye başladı. Sonra durdum, kulaklığım olmasına rağmen duydum çünkü patinaj yaptığı için o kadar sıçradı ki hayvan. Kulaklığı çıkardım, koydum. Şaka yapıyorsun herhalde, orada bir şey yok ki dedim, ondan sonra durdum. Neyse birazdan geçer dedim, kulaklığı taktım, oyuna devam ediyorum. Neyse bir bölüm daha bitti, hayvan 15 dakika boyunca hareket etmeden kapıya bakıyor ve panik yapmış gibi böyle kocaman gözlerle bakıyor. Simsiyah gözleri. Bir şey yapma oldu. Herhalde bir şey oldu, içeriden bir ses geldi, korktu falan alt kattan. Kulaklıkta ben duymamış olabilirim. Hayvanı sakinleştireyim ben, ne yapayım, başka yapabileceğim bir şey yok, beni germeye başlıyor artık çünkü. Kulaklığı koydum. Aldım kucağıma, seviyorum bir şey yok diyor. Hayvan hala oraya bakıyor. Kafasını hareket ettirmiyor böyle. Sabitlemiş kafasını, vücudunu hareket ettiriyorum. Hayvan orada kalıyor sürekli öyle. Oğlum diyorum, bu kadar kilitlenecek bir şey yok. Bak beni germe. Daha önce de kedi besledim. Böyle şeyler olur. Yeter artık. Let it go yani. Ondan sonra yaptım hayvan. Neyse kapıyı göremeyeceği bir yere çevireyim dedim. Sırtımı döndürdüm hayvana. Hayvan omzumdan çıktı. Hala kapının oraya izliyor. Baş edemeyeceğim artık. Çok gerilmeye başladım. Hayvanı bıraktım. Bilgisayarı kapattım. Yatak odama gittim. Yatayım artık dedim, geç oldu zaten. Yapmaya başladım, gerilmeye başladım. Yalnız da yaşıyorum çünkü. Yatak odasında da geldi. 10 dakika sonra falan ben yattıktan yatağın üstüne kıvrıldı uyudu. Ondan sonra bilgisayarla ilgileniyorum, bir şeyler yapıyorum. Durdu gene uyurken sıçradı. Ondan sonra yataktan kapıyı görebilirsiniz. Böyle 2 metre var arasında. Kapının önünden sanki birisi geçmiş gibi şöyle izledi. Yataktan indi, koştu gitti kapıdan arkasından baktı sanki kapının önünden biri geçmiş gibi. Böyle ürperdim, ondan sonra yok dedim, ben artık bugün bu kediyle hayvanla baş edemeyeceğim. Bilgisayarı falan kapattım, uyudum yattım. Uyumam lazım diye kendimi telkin etmeye çalışıyorum. Kapıdan ters tarafa arkamı döndüm ya. Perde oldu böyle. Nasıl diyeyim, kapı kapalı. Kışın zaten yapmak zorundayım. Donmamak için kapalı tutmak zorundayım. Cam bağımlı kapı. Aynen. Rüzgar gelmesi mümkün değil. Perde hafif böyle oynar gibi oldu. Dedim, döndüm öbür tarafa, kapıyı izleyerek uyudum. 2 kedi büyütmeme rağmen başımdan geçen bu olay yüzünden halen daha mesela yanımda biri yoksa yapıyorum böyle, kapıyı izleyerek uyuyorum o zamandan beri halen daha. Bu kadar ekstremini yaşamamıştım. O zaman hemen seni biraz korkutayım. Diye bir deyiş vardır bizim orada. Şeytan eşikte olur derler. Genelde hani böyle kötü ruhların filan kapı eşiğinde bekleyip seni izlediğini söylerler. Başka yere baktığı zaman oynuyor dedin ya perde. O da sen kendini izleyebilesin diye dikkatini dağıtıp oradan başka yere atıyor aslında yani. O yüzden kapıya bakmadan uyumaya çalışmanı tavsiye ederim. İlk hafta bu hikayeyle gelseydi güzelmiş. Ufak bir sıkıntı var. Kedilerin gözleri perdeli ya. O perde genel anlamda senin görmediğin şeyleri görmesine yarayan o açan perde kısmı da oluyor bu arada. Ben bağışıklık kazandım hayvanların. Mesela kedilerin durup dururken bir yere kilitlenmesine bağışıklık kazandım. Eğer kedi gene bir görüyordur, bir şey yapabiliyordum artık. O gün çok ekstremdi gerçekten. Yakın zamanda apartmanda biri öldü mü?
Evet, bu olaydan sonra bir hafta içinde bizim apartman yöneticisi adam öldü. Yan apartmanda da birinin babası öldü. Tamam sana gelmemiş neyse sıkıntı yok. Ben Yakınına üç kere gelmiş. ürperdim. Yakınına gelmiş. Geçmiş olsun. Bir senin anlattığını ürperdim, bir senin biri öldü mü dediğini ürperdim Ben gerçekten. o zaman- Her sefere yatarken yatağı komple tuzla çeviriyorsun. Supernatural'da Bundan izledim sonra ben onu bunu. yapacağım artık. Tuz bu arada tuz muhabbeti Japonya'da gerçekten yapılan bir şey. O metal filan yalan onları yapamıyor. Denedim ben de. Tuzlu su yapıp evi tuzlu suyla temizleyeceğim artık. Abi ya, oldu o zaman. Teşekkür ederiz bu hikaye için. Geceleri kapıya bakarak uyumayın. Evet, Geceleri bir yere bakmayın. Yani gözünüzü Gözünü kapatın yani. Bu arada hani şöyle bir şey var. Ben kapatmıyormuşum. Ben uyurken kapatmıyormuşum. Bu da bir hastalık. Gandalf'ta da var aynısı. Böyle uyuyor. Bu arada şöyle bir şey var. Hani hadi kediler tamam ondan perde merde dedin ya az önce. O mantıklı bir şey. Aynı şeyi bebekler için de söylüyorlar bu arada. Böyle çok hani küçük bebekler de ekstra böyle hani seni görebiliyorlar diye. Onları sürekli bir yere kilitlenip kalma sebebi o diyorlar da. İnşallah o değildir. Hayırlısı Öyle diyelim. çok hikaye var Hayırlısı zaten. diyelim. Mesela aileden birisi Var, ölüyor, var. aile toplanıyor, çocuklar. Var geliyor. Bir hikaye sonra bundan sonra geliyor. İyi seyirler. O halde sıradaki hikayeyi Lend'den alıyoruz. Buyur. Teşekkürler Burak'cığım. Ne demek her zaman? Evet. Bu hikaye kuzenim tarafından anlatılmıştır. Şehirde bir kadın işten eve gelirken sanki birisinin onu takip ettiğini hissediyor. Hı hı. Neyse eve gidiyor, uyuyor. Ondan sonra o gece kabus görmeye başlıyor. Karaltılar görüyor. Bir gölge görüyor. Ondan sonra hemen kalkıyor bir şey halinde. Soğuk terler, Kan ter Dökerek için. kan ter kalkıyor. içinde. Sonra neyse bu normal bir yani şey gibi bir kabustu. Neyse ben işime bakayım. Ertesi gün tekrar oldu aynı his. Aynı izleniyormuşçasına bir his. O zaman gene kan ter içinde uyandı. Bu sefer şöyle bir sesi uyandı. Tam kulağının dibinde bir ses. Kadın şoka uğramış durumda. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne? Kadın evin etrafını geziyor. Yalnız yaşıyor. Yani ailesi yok. Kendi başına yaşıyor. Hiç kimse yok. Hiç kimse olmaması lazım. Gece uyumuyor. İlerideki zamanlarda kadın bu sefer gece farklı bir odadan duyuyor bu gülüş, Aynı gülme şey. sesini. Ama gülme mi, ağlama mı onu idrak edemiyoruz. Zaman geçtikçe kadın hastalanmaya başladı. Arkadaşı diyor ki, sen bir doktora görün, bir şey görün yani. Kendini iyi hissetmiyorsan bir baktır kendine. Gidiyor, hiçbir şey yok. Tertemiz durumda. Sadece biraz daha uykuya ihtiyacın var. Çok fazla çalışıyorsun, stres altındasın. Şeyleri al, hapları al falan. Neyse. Aradan birkaç ay geçiyor. Kadın fark ediyor ki gülme sesi biraz daha uzaktan geliyor. Uzaktan geliyor, uzaktan sonra en sonunda duymamaya başladı sesi. Ben dediğim bir sorun. Yani direkt psychosomatic dediler yani direkt beyinden hayal bir şey. Ben çok stresi girmişim sanırım. Çok fazla çalışıyorum. Bana diyor kadın. İyi oluyor, birdenbire yataklık oluyor. Mesela artık doktor falan çağırdı. Doktor fizyolojik olarak bir şey yok. Bu kesin şey, psikiyatrisi götürün onu. Neydi? Psikolojik bir şey. Psikolojik bir şey. Bunu görürüz. Neyse. Konuştular bilmem ne falan. Ondan sonra arkadaşı şey diyor. Hani bu işte bir sıkıntı var. Yani bir olağan dışı bir şey var. Tamam mı? Seni ben bizim bilge kadına götüreyim.
Neyse gidiyorlar. Bir iki kadına. İlki kadın böyle duacı, şifacı gibi bir Gibi. şey mi? Okuyan neden? Evet. O kendinden bir kadına getiriyorlar. Kadın ilk bakışta şey diyor sana. Senin üzerinde gerçekten bir lanet var. Biri seni lanetlemiş gibi. Ama şey neydi? Aşağı kadın anlatıyor. İşte bir gülme sesi duydum falan. Ama işte artık hiç duymuyor hale geldim. Yani ne varsa gitmiş olması lazım falan. Aslında gerçekten stresten ötürü ben böyleyim falan dedi. Ancak şöyle bir şey var. Ne kadar yakından duyursan o kadar uzakta. Yani ne kadar uzaktaysa Aslında o O kadar kadar yakın. yakın. sana yakındır. Duymamaya başladıysa Demek ki Artık Gidecek. kim bilir nerede. Ne kadar çok lanet konuştuk biz bu haftalar ya. Kadın Ekin'in kitaplara dokunmuş. Eğer tanıdığınız büyücü şifacı varsa bu arkadaş için. O halde her hafta olduğu gibi son hikayeyi yine ben anlatacağım. Aslında ben bu hikayeyi anlatmayacaktım fakat senin anlattığın hikaye nedense aklıma bunu getirdim. O yüzden bunu anlatacağım geri. Şimdi bu benim yine duyduğum bir hikaye. Benlik bir muhabbetteyim. Anlatan elemanın babası vefat ediyor. Babamı diyor işte götürdük mezara, gömdük. İşte şeyini yapıyoruz, son işte böyle mezarın başında son zamanlarımızı geçiriyoruz falan. O sırada benim oğlan, küçük çocuk, benim diyor annemi gösterdi, parmağını kaldırdı diyor. Babaannem ölecek dedi diyor. Oğlum nereden çıkarıyorsun bak hani işte deden hani yeni öldü anlıyorum tamam hani üzgünsün ama nereden çıkarıyorsun dedim diyor. Babaannem öldüğünde diyor arkasında diyor karanlık adam vardı diyor. Anneannemin arkasında duruyor şimdi anneannem ölecek diyor. Ya dedim yani çocuk hayal gücü falan filan hani uyduruyor bir şey dedim. Çok diyor kulak asmadım diyor. Hadi oğlum tamam eve gidelim filan diyor. Kucakladım eve götürürüm çocuğu diyor. Neyse diyor adam diyor 1-2 hafta geçti diyor. Telefon çaldı açtım. İşte bilmem ne hastanesini arıyoruz. Ne oldu? İşte annenizi acilen hani yatırdık buraya gelmeniz mümkün mü? Tamam dedim diyor yani hani apar topar toplandım. Çocuk da diyor yani evde yalnız kalmasın diye aldım diyor yanına gittim. Şimdi öğrendik ki diyor annem diyor işte artık son raddeye gelmiş göğüs kanseri varmış. Artık hani geri dönüş yok. Hani birkaç haftalık hatta birkaç gün yaşarsa şanslısınız dediler diyor. Yani tamam dedik diyor yapacak bir şey yok yani o halde. O zaman birkaç gün sonra herhalde kaybedeceğiz annemi de. Yani bir diyor tabii moral bozukluğu, bir depresyon. Bizim olan yine şey dedi diyor. İşte ben işte anneannem, işte babaannem ölecek. İşte ben karanlık adam görüyorum filan. Oğlum tamam hadi sen korkma daha fazla diye eve götürdüm. Neyse işte aradan diyor 1-2 gün geçti. Dedim hani ziyarete gidelim annemi. Çocuğu aldım diyor. Merdiven çıkıyoruz. Normalde diyor annemi 4. kattaydı diyor odası. İşte 4034 mi ne odası tam hatırlamıyorum. İşte orada diyor yatıyordu. Bizim çocuk diyor böyle bıraktı benim elimi koşa koşa diyor. İşte 2200 bilmem kaç 2202 olsa gerek. 222 diye hatırlıyorum. İşte 2202 numaralı odaya diyor gitmeye başladı diyor. Oğlum nereye gidiyorsun dedim diyor. Benim diyor anneannemin diyor babaannemin arkasındaki diyor o karanlık adam diyor burada diyor geziniyor diyor koridorda. Ben diyor anneannem diyor bu odada ben biliyorum diyor. Lan ne alaka filan açıyor odayı bakıyor boş kimse yok içeride yani. Hani hasta yatağı var ama kimse yok. Hemşire geliyor bana diyor sizin hani üst katta hani siz niye buraya bakıyorsunuz filan diye yukarı çıkarıyorlar. Neyse dedim diyor. O gün de öyle geçirdik bir şekilde. Bir gün de işte hatta ertesi gün yanılmıyorsam telefon çaldı. İşte bir an önce de hastaneye gelir misin? Annenizin durumu çok kötü. Hani artık dakikaları, saatleri sayılı. Hani isterseniz bir son yanında olun artık filan diye çağırdılar ya. Ben de biz zaten bütün diyor ümidi kesmiştik. Apar topar diyor hastaneye gittik. Tam diyor işte katlara çıkıyoruz. 3. kata yöneldik diyor. Yok odasını değiştirdik hanımefendi sizi buraya alayım diye 2202 numaralı odaya götürdü bizi diyor. Odaya girdik diyor artık diyor, annemin diyor birkaç arkadaşı filan ben de yanında getirmiştim. Bizim komşu teyze vardı bir tane annemin çok yakın arkadaşı. Onu diye getirmiştim hani görsün son zamanlarda konuşabiliyorsa konuşsunlar diye diyor. Oturdu diyor işte annemin yanı başına. İşte bizim çocuk diyor yere bakıyor sürekli diyor. Annem diyor artık biz dedik herhalde hani bu şekilde artık göçer gider herhalde diyor. Yani hala kalbi atıyor ama diyor. Her diyor bekliyoruz. Hani düz çizginin sesini bekliyoruz diyor. O sırada annem diyor gözlerini açtı. Bu kim dedi diyor. Anne işte senin arkadaşın kaç senedir diyor senle hani o kadar görüşürüz. Yok diyor bunlar kim dedi diyor. Anne ne diyorsun dedim diyor. Odadaki karanlık insanlar kim dedi diyor. O sırada diyor annemin diyor kalp atışı sıfıra düştü diyor ve annemi kaybettik diyor. Almaya gelmişler. Aynen. O yüzden kapındakine dikkat et. Abi. Bu Başım hafta sağ da olsun ben. orada. benlik bir hikaye değil ama yani kim anlatan arkadaşın başı sağ olsun diye.
Başı sağ olsun ama almaya da gelirler. Gelirler. Yani şey değildir o. Karanlık adamlar değildir, gelirler. Seni alması gerekenler almaya gelirler. Neyse. Çok tecrübeli konuştum bu konularda bilemez. Sayılır. Benim Açmayalım de, onları. benim de var birkaç hikaye. Ben anlatacağım ama Koray burada olursa kısmetse başka bir gün kendisinin hikayelerini dinleriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaan bugün yok ama Çan söylediğine göre önemli. Çan'a da tıklayın. Bir sonraki çıkacak videolarımızdan haberdar olmak için. Daha önceki videolarda da belirtmiştik. Eğer yorumlarda ya da bize e-mail aracılığıyla kendi hikayenizi paylaşmak isterseniz bizi off.anders.yt@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi uykular, tatlı rüyalar. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.